Bu videomuzun retro konuğu tabii ki de benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi ve sana sürekli oynatmak istediğimde senin bir türlü oyuna giremediğin oyun Return to Castle Wolfenstein. Wolfenstein serisini çok sevmeme rağmen bu oyunun bir türlü ben ısınamamıştım. Ama senin bu oyuna karşı olan tutkunu bildiğim için bu haftanın retro oyunu sana ait olsun istedim. Buyur kardeşim. Bu oyunun bendeki yerinin yüksek olmasının sebebi şu. Yeni bilgisayar aldığım dönemlerde ben bu oyunu oynadığım için ekstra kafamda kalmış bir oyun bu. Ve de o zamana göreki sunmuş olduğu oyun çeşitliliği ve oyun dünyasının şaşalı yıllarında geçtiği zamanlardaki çıkan güzel bir oyun olduğu için her zaman benim için özeldir. Yani 2001 yılına göre baktığımız zaman gerçekten o döneme ait güzel oyunlardan biriydi. Yani tamam, ben çok fazla oyunun içerisine girememiş olabilirim ama bu oyunun kötü olduğu anlamına gelmez. Yani efsanelerden biridir yani. En önemlisi oyun sektörünün önemli bir mihenk taşlarından biri olmuştur yani. O zaman fazla uzatmadan, çünkü aralarda tekrar bu geriye gidip şeyleri anlatacağım tekrardan. Videoyu çok uzatmadan hemen hikayesinden kısaca bahsedelim. Blazkowicz Reis'in doğduğu yer. Blazkowicz bu oyunla mı çıkıyor ilk? Evet, bu oyunla çıkıyor. Yine tabii ki 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında geçen, 2. Dünya Savaşı esnasında geçen yerlerde Nazilere karşı bir Amerikan subayını kontrol ediyoruz. Nazilerin arasına sızıyoruz. Nazilerin yapmış olduğu abidik gubidik deneyleri, çağırmış olduğu ruhları, mumyaları, Uzaylılar bilmem neleri. O yönde ne ararsan var abi. Birçok paranormal durumu bu oyunda görüyoruz aslında. Evet. Hepsini de Blazkowicz olarak ağzına mekanikler. Stealth ve aksiyon bir oyun aslında. Gizlilik teması da barındırıyor. Gizli gizli de gidebilirsiniz. İsterseniz pataküte de gidebilirsiniz. Birçok Wolfenstein oyununda olduğu gibi bu oyunda da bunlar barındırıyor. Silah çeşitlerine baktığımız zaman da hem birçok klasik aksiyon silahı mevcutken bununla birlikte fantastik silahlarımız da var. Evet. Özellikle o elektrik silahı, o hani minigun falan, onlar benim çok hoşuma gidiyordu. Oyunda en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi bıçağımızdı mesela. Küçük şöyle bir sivri bir bıçağım vardı. Onu böyle hızlı hızlı sokup çıkarma yapıyordum. Böyle fıçı 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 diye bir ses çıkartıyordu. Çok hoşuma gidiyordu mesela. El bombası çok farklıydı. O dönemin kullanmış olduğu, hani Almanları kullanmış olduğu böyle Uzun çubuk. tam tarif edemeyeceğim. Çubuk el bombası. Çubuk el bombası vardı. Güzel bir roket atarımız vardı. Küçük, böyle daha kompakt. Ama en çok hoşuma giden silah benim bir tane şey vardı. Termal görüntüye sahip uzun namlulu bir silah vardı. Onu özel askerler geldiği zaman alıyorduk. Onu aldıktan sonra oyunun bütün kalan şeyinde onu kullanıyordum ben mesela. Çok hoşuma gidiyordu. Bir nevi CS'deki sniper diyorsun yani. Sniper değil aslında, oto gibi bir Hmm. şeydi. Ve termal görüş alabiliyordun. Bu da termal görüşte seni çok iyileştirebiliyordu. Düşmanların nerede olduğunu kolayca hesap edip oradan vurabiliyordun. Ve etkili bir silahtı yani. Ben tabii oyunun o bölümüne kadar ilerlemediğim için o silahı hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Burada birazcık oynanış çeşitliliğinden bahsedelim. 30'a yakın görevi vardı ve şöyle bir durum vardı. Sen görevi almak için karargaha gidiyordun. Karargahtan görevi alıyordun da fiziki olarak gitmiyordun da orada bir sinematik giriyordu. Görevi alıyordun ve sürekli farklı yerlere gidip inanılmaz görevler yapıyordun. Şey yapıyor muydun mesela? Bu bölümü geçebilmek için 4 tane parçayı bulup birleştirip ondan sonra ilerlemen Ya. gerekiyor. Oyunda birçok easter egg vardı mesela. Gizli yerlerde, gizli hazinelerde bulabiliyordun. Bu da önemli detaylardan bir tanesiydi benim için. Çünkü 2001 yılında çıkmış bir oyun için mesela özel bulunabilir eşyaların koyulması güzel bir detaydı. Mekan çeşitliliğine de birazcık girersek eğer, ya karlı bölge vardı, teleferik vardı. Onun dışında orman alanına gidiyordun. Kapalı mekanlar vardı. Şehir merkezi vardı. Onu Şehir hatırlıyorum merkezi mesela. vardı. Yıkık bir savaş alanından çıkmış. Yani inanılmaz mekan tasarımı vardı ve uzun soluklu bir oyundu aslında. Yaklaşık 15-18 saat falan sürüyordu. Yani Sürüyordu. böyle, Bayağı sürüyordu yani. böyle doya doya oynadığı zaman, çünkü yakın zamanda tekrar oynadım ben bu oyunu. Hatta 1-1,5 yıl önce oynadım. Yeniden bir oynama zamanım gelmiş gibi hissettim böyle yani. Bir modla, böyle grafik moduyla Modla aslında güzel oynanabilir. olabilirdi yani. Karakterlerden biraz bahsedelim. Ana karakterimiz Blazkowicz. Blazkowicz zaten. Yalnız kurt. Başka bir karakterdi. Ben Blazkowicz'i oyun karakterleri arasında gerçekten çok farklı bir yere koyuyorum. Bilmiyorum, belki de ilk oynadığım FPS oyunlarından biri olan Wolfenstein'ın karakteri olması beni etkilemiştir ama hani Blazkowicz'in bir karakter karizması da vardı ama yani. Var. Paranormal düşmanlar vardı. Zombiler, mutantlar, büyücüler, mumyalar. Çok enteresan Ne ararsan düşman vardı. çeşitliliği vardı abi. Düz aksiyon dolu bir FPS oyunu. Düz aksiyon FPS oyunu diyebiliriz. Çatışıyorsun. Düşman öldürüyorsun. Karşında bir düşman güruhu var. İşte Naziler var, Almanlar var. Sen de bir subay olarak, bir asker olarak onlarla çatışıyorsun. Böyle bir oyunda bu kadar farklı düşman çeşitliliği yapabilmek, işte yani uzaylısından zombisine, paranormal düşmanlarına, subaylarına, askerlerine, robotlarına, köpeklerine. Ha, bu kadar çeşitlilik çok fazla değil mi ya? Çok fazlaydı. Hatta çok gerilim dolu bir oyundu benim için de. Çünkü bazı yerlerde gerilim had safhaya çıkıyordu. Yani özellikle o mumyalı bölümlerde ve bir tane götten bacaklılar var böyle. Belden aşağısı olmayan, böyle hızlı
hızlı hızlı koşan koca elli böyle iri cüsseli düşmanlar vardı. Onların geleceğini bildiğim halde o kadar çok korkuyordum ki oradan ki o zamanlar küçüktüm. Yaşta tabii, o ufak. ayrı tabii de. Ama şu anda da yine oynadığım zamanda da bir böyle bir şey yapıyor beni. Gelmiyor değil yani. Çünkü onlar öldürmesi zor düşmanlar ve bir anda hızlı şekilde üstüne geldikleri için biraz böyle şey yapıyor beni. Bir de o dönemin oyunları genelde zaten bir zordu. Yani hem Zor. mekanik kullanım noktasında zaten teknik anlamda zorluğu vardı. Bir de oyunun kendisi de zor oluyordu o dönemin oyunları. Wolfenstein'da o dönemin esintilerini fazlasıyla yansıtıyor aslında. Yeni dönemde oynadığımda şunu fark ettim ben. Grafikleri hala oynanabilir vaziyette biliyor musun? Bu oyunun motoru Quake 2'di yanlış hatırlamıyorsam. O zaten güzel bir oyun motoruydu. Onun gelişiminde zaten yeni çıkan Wolfenstein oyunları da zaten grafiksel anlamda seni gerçekten tatmin etmeyi başarıyordu. Ki 2001 yılına göre baktığın zaman sade pürüzsüz ve net bir grafik ve modeller vardı oyunda. Kesinlikle. Tomb Raider'daki gibi üçgen memeler falan yoktu. Daha belirgin, daha sade ve anlaşılabilir karakter modellemeleri vardı. Parçalanabilir düşmanlar bile vardı. Hani bu o zamana göre bence zor bir şeydi Tabii ki ki. başarmışlar bunu yani. Ama burada işte o dönemlerde şey yapıyorlardı ya, işte hazır asetler ve hazır motorlar kullanmıyorlardı. Her oyuna özel bir motor ya yapılıyordu ya da mevcut motoru geliştiriyorlardı. Yani bu da oyunu gerçekten kaliteli bir hale getiriyor. Bence ben bu şu anki çıkan oyunların da hani tekelleştiğini düşünüyorum. CD Projekt Red bile Unreal Engine'a geçmiş bir firmadır. Unreal'a geçeyim ki orada yapabileceklerimi daha stabil halde yapayım. Ben bunu çok tasvip etmiyorum mesela. Her büyük firmanın kendi oyun motorunu kullanarak yapılabilirlik sınırlarını arttırması gerektiğini düşünüyorum. Ki bunun eski zamandaki hani retro incelemelerde bunu çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz yani. Bazı motorlara bir şeyler ekleyip oyunu ne kadar daha farklı hale getirebildiklerini söylüyorum. Ki ben burada Unreal Engine'i şey yapmıyorum. Kötülemiyorum. Sadece diyorum ki sen bir oyun firmasıysan mesela Valve ne yapıyor? Source'u geliştiriyor sürekli. Ama oyun yapmıyor. Ama oyun yapmıyor. O ayrı bir konu. CS'deki güncellemeleri gördün abi. Ne kadar farklı. Evet, hileler ne kadar arttı gördük. Yani yok demek istediklerimi anladın mı? Anlıyorum abi. Çok önemli değil. En son bir yorum geldi. Bu O yüzlerce saat oynadığımız oyunda malum ben Evet. çok sağlam linçlenmiştim. Hala Ne linçleniyorsun yani. Çok Ne gıcık bir karakter bu, Allah Doğrular. yanındaki arkadaşa sabır versin falan gibisine. Bir tane yorum geldi. Adam diyor ki ya işte tam diyor aradığım karakter diyor, işte ben de diyor yanımdaki insanı gıcık etmeyi çok seviyorum gibisine. O yorumun üzerinde bırakmış olduğu bir etkiyle sana gıcıklık yapmak Kesinlikle. istedim biraz. Bayağıdır olmuyordu ama. Evet, yeni bir gıcıklık videosu yapacağım sana özel, merak etme. Ses ve müziklerden de Hı-hı. bahsedelim birazcık. Dönemini yansıtan müzikler inanılmazdı. Savaş esnasında, boss savaşlarında inanılmaz güzel, alttan böyle seni gaza getirecek müzikler çalıyordu. Seslendirmeler bambaşka bir şey. Allah Allah. O dönemde. Yani ben sana söyleyeyim ya, bir şans ver bence. bu oyuna. Oynamadım değil, oynadım, hani 4-5 saat şans verdim de bir noktadan sonra o oyunun zorluğundan mı, mekanik zorluğundan mıdır, ben Mekanik bunaldım. zorluğu ve oyunun zorluğu gerçekten Yani mekanikler bir şey. yaşlandı artık, şimdi doğru konuşmak gerekir yani. Yo öyle, sadece hani bence bir kere daha bakabilirsin ya. Ancak bu oyuna senin gibi hayran olunca bu mekanikler göze çok fazla batmamaya Sana başlıyor. hatırlıyorsun hep iki tane oyun üzerinde çok ısrar ediyordum. Biri Pire, bu- Allah belasını versin. Biri de Prey. Yani Pire'yi bana oynatamazsın artık yani. Pire Yani, gerçekten o da- bitti benim için. O defter kapandı abi. O da çok güzel bir oyundu aslında yani ama neyse çok uzatmayalım. Anlat o zaman, olumlu olumsuz nedir bu oyunu, toparla bakalım bize. Abi zengin atmosfer, yaratıcı hikaye, dengeli oynanış ve çok görev çeşitliliği. Multiplayer modu da vardı. Bunu hiç bahsetmedik ama bir de şu var. Çeşitli oynanış tarzlarına izin veren bölümler. Yani diyor ki sana burada böyle gidersen daha iyi, burada böyle gidersen daha iyi, sana seçenek sunuyor. Yani. Düz lineer değildi yani. Değil. Ya da açık dünya değil de gidebileceğin yerler Keşfedilebilir bir lineer. keşfedilebilir yerden yani. Öyle Yani diyorlar öyle ona. diyelim ona. Düz kapalı kutu değil. Gördüğün Koridor birçok tarzı yere, değil. gördüğün birçok yere erişebiliyorsun mesela. Hatta bununla birlikte söylediğim gibi achievement'lar hani farklı gizli öğeler de bulabiliyorsun. Ya olumsuz yönlerde söyleyebileceğimiz Çok fazla bir şey yok herhalde senin için. çok fazla bir şey yok. Sadece bazı görevler kendine birazcık böyle benzerlik vardı. Onu diyebiliriz. 18 saatlik oynanıştan bahsediyorsun Evet. ve bu tekrar bence gayet makul. Çok makul. Bir de şundan yana şey yapıyorlar, şikayet ediyorlar. Gerçekçilikten çok fazla sapmış. Nazilerin olduğu bir yerde gerçekçiliği bence çok aramamak lazım ki yeni Wolfenstein oyunlarında da çok gerçekçilik yok. Uzaya gidiyorsun, geliyorsun, Nazi öldürüyorsun, onu yapıyorsun. Robot köpekler falan filan. Yani yine aynı şeyler. bunun içinde Sonuçta geçerli. alternatif bir Nazi tarihinden bahsediliyor arkadaşlar. Evet. Assassin's Creed oyunu değil bu. Tarihsel gerçekçiliğe çok fazla takılmamak Ki lazım. Assassin's Creed oyunlarında gerçekçilik yok. Kapadokya'ya gemiyle gidiyorsunuz yani. O yüzden çok da girmeyelim.
zorla beni nasıl lişlersiniz diye böyle araştırma yapmış, böyle yorum yapmış gibisin ya. Yo, direkt tamam. aklıma gelen bir şeydi o. Sen Evet. Assassin's Creed deyince aklıma o geliyor. Günümüzde neden hala Wolfenstein'ın bu oyununu oynayalım? Neden abi? FPS türünde çıkmış oyunlardan bence en iyilerinden ilk 10'a girer diye düşünüyorum. Hatta ilk 5'e bile girebilir bence. Biraz bokunu çıkarttın işte bak. Burada İlk ben ona ağzımı girebilir. biraz bozdum ama ilk Ne beş var var. abi? Bana saysana. bir kere 1-2 zaten belli. Half-Life. Half-Life. Tamam mı? Ondan sonra Doom. Doom'u koyarsın. Çok Tamam. rahat bir şekilde koyarsın. Ben yapay zekasıyla çok üstün olan Fear'i net koyarım. Tamam. Yani Wolfenstein'in önüne koyarım yani. Tamam. Yani zaten 5 etmedi mi zaten? Yani ilk Yani 5'e girdi yani. 6-7'ye koyarım yani. Ama doğru yani güzel. Hani FPS türünde önemli bir isim. Tabii ki yani çünkü bunun öncesi de var. 3D'si var çünkü hani o zamandan bu zamana gelmiş hani bir marka olmuş bir oyundan bahsediyoruz aslında. Kendinden sonraki oyunlara da şey yapmıştır yani. İlham olmuştur yani. Oyunu geliştiren firma, yeni oyunlarını geliştiren firma da Machine Games'tir. Machine Games'te biliyorsunuz ki en son Indiana Jones'u çıkarmıştı. Birçok kişi tarafından beğenilmese de aslında bize yansıtmak istediği o Indiana Jones'u birebir oyuna eklemişlerdi. Ya bu aslında şu, ne beklediğinizle alakalı bir durum. Fazla beklentiye girmeyin arkadaşlar. Son soru. Kapatalım ondan sonra. Yeni Wolfenstein ne zaman gelir? Yeni Wolfenstein bence Machine Games Indiana Jones'la uğraştığı için yeni Wolfenstein üzerine çalışamadı. Bence 2-3 yıl içerisinde bir yeni Wolfenstein oyunu görürüz diye ümit ediyorum. Görmemiz gerekiyor en azından. Gerekiyor çünkü Ya bitireceksen de seriyi Yongblock'la bitiremezsin yani. yok, onu bir sonuca bağlayıp o şekilde bitirmen lazım ki Half-Life 3 bile gelecek yani. Valve bile bitirmedi yani. Bu tarz videoların daha çok devamı gelecek çünkü eskiden bize saplantı olmuş, eskiden çok beğendiğimiz, hala oynanabilir oyunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu tür videoları izlemenizi ve yorum atıp beğenilerle bizlere destek vermenizi gerçekten canı gönülden istiyoruz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla oyunla kalın.